Evet, herkese merhabalar. Birazdan ehliyet sınavına gireceğim. Bakalım geçebilecek miyim? Şöyle bir durum var. Kaliforniya'da sınava 3 kere girebiliyorsunuz. Ben daha önceki 2 hakkımı kullandım. Yani tek bir hakkım var şu anda. Birazdan o sınava da gireceğim. Durum şöyle. Benim daha önceden ehliyetim olduğu için sadece yenileme işlemi uygulandı bana. Yani direksiyon sınavına girmeyeceğim. Sadece bilgi sınavından geçeceğim. Yani buraya geldiğimden beri birçok işle uğraştığım için ehliyete açıkçası fazla çalışmadım geldim. İlk hakkımı öyle kullandım. Eski internet kafelerin olduğu gibi bir ortamda giriyorsunuz. Yaptığınız yanlışları da sistem size gösteriyor. Terliyorum ya. Üstümdekinden de olabilir. Arka camı açacağım şimdi. Neyse, yanlış yaptığınızda bilgisayar hemen size bunu gösteriyor. Aslında bu biraz moral bozucu da olabiliyor ama sürekli doğru işaretliyorsanız da biraz özgüven de getiriyor. Ben böyle ilk sınavı hızlı yaptım. Kaldığımı anladım. Artık ikinciye dedim ki birazcık daha okuyarak gireyim, işte sorulara daha dikkat edeyim vesaire. Ben yanlış kaynaklardan çalışmışım. Yani internette çıkan sorulardan, farklı sitelerden çalışarak öyle bir hata yaptım. Çalışılması gereken aslında tek kaynak şu. Bunu da görevlere sordum. 2 kere kaldıktan sonra nereden çalışmalıyım diye sorunca California Handbook, Driver's Handbook kitapçı, sürücü kitapçı. Bütün sorular bu kitapçının içinden çıkıyor. Bu kitapçı çalışan adamın geçememe şansı yok. Bakalım. Bir haftadır çalışıyorum son hakkım diye. Geçebilecek miyim ben de çok merak ediyorum ama kendime güveniyorum. Knowledge Test diye geçiyor bu sınav. Bu bilgi sınavında buradaki kurallar çok farklı ve herkes kurallara uyuyor. Tam bir kurallar ülkesi hatta. Tamam, burada da kırmızıda durup yeşilde geçiyorsun ama mesela Türkiye'den alışık olmadığımız bazı şeyler var. Mesela boyalı kaldırımlar oluyor. Kırmızı olan yerlere araç park etmek yasak. Bu bölgeler acil durumlar için ayrılmış bölgeler. Sarı ise yük taşıyan, nakliye vesaire gibi araçlar için ayrılmış olan özel alan. Yeşil alanlar kısa süreli park bölgesi. 30 dakika yazıyorsa 30 dakikanın üstüne araç bırakanlara ceza yazıyorlar mesela. Kim nereden görecek kardeşim diye düşünmeyin. Park görevlileri arı gibi çalışıyorlar. Arı gibi çalışıyorlar derken abartmıyorum. Şu anda yeni spordan çıktım. Ev arkadaşım geldi, bana yediği cezayı gösteriyor. Bakın. City of Angels. Yediği cezanın sebebi Yellow Zone. Sarı bölgeye park ettiği için yediği ceza miktarı şöyle göreceksiniz. $141. Yani şuraya arabayı koyayım, 2 dakika 3 dakika hiçbir şey olmaz mantığıyla yaşayanlar bu şekilde cezasını ödüyor. Yani gerçekten kurallara bağlı bir yer burası ve insanlar ya ben işte şunun yeğeniyim bu cezayı silelim, öyle bir şey yok. Yani her şey tıkırında işliyor. Bu şekilde de insanlar kurallara uymayı öğreniyor, yani birazcık da öyle. Ben şu anda bu videoyu editleme aşamasındayken ev arkadaşımın gelip bana yediği cezayı göstermesi de biraz komik oldu. Sizle de paylaşmış oldum. Hemen şimdi videoya dönelim. Maviler ise engelli sürücüler için ayrılmış bölgeler anlamına geliyor. Restoranlar, alışveriş merkezleri, süpermarketler, aklınıza gelebilecek her yerin park alanlarının en önemli kısımları, en ön kısımları engelli sürücülere kolaylık olması açısından hep mavi bölge olarak ayrılmış durumda. Yani bunlar birer örnek. Bunlar gibi farklı bir dünya kural var. Bunları da bilmek gerekiyor ve birçok böyle cins soru sınavda çıkıyor. Benim sadece şöyle küçük bir avantajım var. Daha önce burada yaşadım ve ehliyet sahibi olduğum için direksiyon sınavına girmeme gerek yok. Yani tekrar yazılıya girmemi istiyorlar. Onun da sebebi üstünden belli bir süre geçtiği için. Yani 3 sene kadar falan geçti sanırım. Daha kısa bir süre geçmiş olsaydı ben bu sınava da girmeme gerek yoktu. Boşa uğraştık. Bayağı kafam ağrıdı bu işten ama olsun, sıkıntı yok. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Durum böyle. Ağlayacak kimsemiz yok burada. Şimdi saat 3'ü çeyrek geçiyor. Burası da 5'te kapanıyor. O yüzden ben biraz daha inekleyip şuradan aldığım notlara falan bakacağım. Son bir kez daha. Ondan sonra direkt sınava girip gelip size hem öğrendiklerimden hem de vermem gereken tüyoları sınavdan sonra vereceğim. Aynı zamanda nasıl geleceğim bilmiyorum. Kazanmam lazım. Birazdan görüşeceğiz. Bir şey diyeceğim. Akşam olmuş. Evet, saat şu anda tam 4:58. 5'e 2 var. Sınavın sonucunu açıklayacağım. Abi şişeyi unutmuşum içeride. Hemen geliyorum. Şişemi unutmuşum. Evet. Geri geldim. Şişesiz olmaz. Neyse, sınava girdim. Sınavın ilk soruları şöyle.
Sınavda 25 soru var. Yenilenme sınavında 25 soru var. İlk defa sınava girecek olanlar galiba 36 soru olması lazım. Benim için 25 soru vardı. 4 yanlış yapma hakkım var. Şöyle söyleyeyim. Çıkan ilk 2 soru hakkında hiçbir fikrim yok. Moralim çok bozuk. İlk soruyu geçtim. Skip question yapabiliyorsunuz. O soru galiba sınavın ta en sonunda geliyor ya da bir daha gelmiyor. Yani 2 tane böyle soru geçtim başta. Moralim çok bozuktu. Ondan sonra bekledim, sakinleştim. İşte dur falan. Çalıştım. Kitaptan böyle çok ayrıntılı şeyler falan sormaya başladı. Ondan sonra bir seri başlamış. Yani serimiz şöyle 11 soru falan arka arkaya doğru yaptım. Ondan sonra bir yanlış. Orada bir kağıt aldım. Kalemle de böyle mesela yanlış olduğunda söylüyor sana sistem sorunun yanlış olduğunu ve doğru şıkkı gösteriyor. Ben de sayıyorum işte her soruyu. Mesela bir tane doğru yaptım, bir tane tik atıyorum, tik atıyorum. Yanlış olduğunda çarpı. 11 tane falan doğru olunca moralim yerine geldi. Artık şöyle bir şey oldu. 2 yanlış yaptım. 22. soruyu da doğru işaretleyince sistem otomatikmen tebrikler, ehliyeti kazandınız şeklinde bana bu durumu bildirdi. Ben de bayağı bir rahatlama geçirdim. Bununla uğraşmak istemiyorum artık yani. Bayağı bir zamanımı aldı. Aynı zamanda baş ağrısı da var, işte tekrar para öde vesaire. Ehliyeti aldım yani. Güzel. Şu anda mutluyum. Şimdi bende bilgiler tazeyken buradan bilgilendirmek istiyorum ki bu yoldan geçecek olan kişilere yardımcı olsun. Geçmeyecek olan kişilere de Amerika'da işler nasıl ilerliyor en azından bilmiş olursunuz. Şöyle, sınava kesinlikle çalışılması gerek. 3-5 gün neyse ona siz karar vereceksiniz. Bulunduğunuz eyaletin kendi kitapçığı, handbook, bu kitapçık, bundan alıyorsunuz. Gidip ben burada DMV'den istedim. Ücretsiz bir şekilde verdiler bana bunu. Bunun üzerinden çalıştım. Bunların dijital versiyonları da var. Online de edinebiliyorsunuz ama ben her zaman fiziksel daha çok seviyorum. O yüzden iyi oldu. Ücretsiz bunu aldık. Ondan sonra bu kitap yaklaşık 90 sayfa kadar falan ama bunun 80 sayfası önemli. Ben 2'ye böldüm. Kendimi çok sıkmamak adına her bulduğum fırsatta her gün 40'ar sayfa çalıştım. 5 günde falan kendimi bayağı bir özgüvenli ve hazır hissetmiştim. Onun dışında tabii ki online sorular da var. DMV'nin kendi sitesinde de var. Kendi soruları. Yani sınav hazırlık açısından az çok sınav pratiği de yapabilirsiniz. Aynı zamanda benim sonradan bulduğum güzel bir site var. Sitenin adı drivingtests.org. Buradaki mavi ücretsiz pratik test butonuna tıklayıp bulunduğunuz eyaleti seçiyorsunuz. Buradan da farklı pratik testlerini seçerek sınava hazırlık yapabilirsiniz. Yani ben birkaç siteye daha bakmıştım ama o sitelerin hepsi geçmişte kalmış. Hep tarihi geçmiş sorularla falan karşılaştım ve o yüzden zaten 2 kere kaldım. Hangi siteye çalıştığınıza dikkat edin. Her site öyle adam akıllı şey değil yani. Vaktinize de yazık olmasın. Aynı zamanda benim gibi bir duruma da düşmeyin yani. Sınava hazırlanılmalı. Handbook kesinlikle evet. Onun dışında bu tarz sitelerden siz de girip pratik yapabilirsiniz. Ehliyeti aldık. Büyük bir baş ağrısı aradan çıkmış oldu. Birçok şeyde ihtiyaç oluyor. Yani bu bir kimlik gibi kullanılıyor aynı zamanda. Her yerde olduğu gibi. Yeni şeylere odaklanacağız. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.